Akapella intihar aşk gelir mi? Ya geçen hafta da onu attınız. Ben hiçbir şey anlamadım. Ondan kapattım. Hatırlıyor musunuz? Akapella intihar aşk. Bu galiba baya. Hangi kaydı açacağız? İkisine de bakalım. Bunda bir cacık yok zaten. Bunun çok geyiği yapılmadı mı? Ben nerede bir edit görsem sürekli bu çocuklar var. Yani herkes böyle bir tribe giriyor falan değil mi izlerken? Çünkü neden? O pes sesler yüzünden. Yani klasik aslında yapılan düzenleme biraz böyle şey. Alttaki o kadans ses var ya düz gelen. Gibi gelen bir tane var. Bu alt sesler size sürekli böyle bir derinlik ve korku, karanlık hissi veriyor. Aslında böyle şey düşünürseniz biraz böyle yapı olarak bu bana daha çok şeyi hatırlatıyor. Bu cover'ın yapısı. Yani İntihar Aşkı Muakkapella hali parçayı böyle çok arabesk bir moddan çıkarıp daha karanlık bir hale getirmiş. Hani kıyaslamak istemiyorum ama birazcık andırıyor bana. Bazı böyle kilise ilahilerinde kullanılan birçok seslendirme var. Altta çok koyu 2 tane bas renk gider. O bas renk kök kadansları yapar ve üstüne sesler tiz seslerden bazıları. Burada çok fazla tiz ses de yok kullanılan ki zaten çok andırıyor o nedenle. Yani parçayı daha aslında böyle şey bir hale getirmiş. Uhrevi bir hale getirmiş. Parçanın yapısı böyle değil. Biliyorsunuz İntihar Aşkın. Orijinaline bakın. Parçanın orijinaline bir bakalım şimdi. Nasıl bir şeye dönüştüğünün. Nihavent gibi aslında. Okuyucu da hani "Evlenmeydim haline değil." Namesiz, olabildiğince sade, düz bir hatta çekiliyor parça. Yani ötesi mi var? Hiç vibrato yok. Anlattım. Bakın yani anlattım. Anlattım. Böylece süsleri tamamen kaldırdığın zaman aslında bir karanlık ortaya çıkıyor. Hayatın en güzel renkleri süslerinde saklı. Doğru değil mi? Ne kadar süslerseniz o kadar renkleniyor her şey. Yani ne kadar böyle süslerseniz o kadar parlak 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 hale geliyor. Ne kadar sadeleştirirseniz de o kadar daha ciddi ve sert hale geliyor. Müzik bunu sağlıyor size. Bakın bence bayağı ciddi bir parça. Bayağı ciddi bir intihar aşkı. Aslında güzel birçok seslendirme ama işte ifade başka bir hikayeye dönüşmeye başlıyor. Kötü değil. Şarkı çok güzel olduğu için her türlü dinletiyor. Peki.
Ciddi bir intihar aşktı. Ne düşünüyorsun Özgün? Ne hissediyorsunuz yani? Siz ne hissediyorsunuz? Chat'tekileri de soruyorum. Hem Yani bizim ekibe de soruyorum hepsine. şundan emin değilim hocam, yani hikayesinden emin olamadığım için şu an. Yani bir kilise ortamında bir dini performans mı yapılıyor, yoksa Onurcan Özcan mı anılıyor, o konuda emin olamadım bir türlü. Çünkü o zaman da performansı ona göre değerlendirmek lazım. Bir yorumda şöyle Noel yazmış. gösterisi mi? Hocam belki sözlerini dini düşüncelerle dinlerseniz kilise ilahisi çağrışımı da yapıyor demiş bir arkadaşımız. Mesela hiç bambaşka bir şeye gidiyor. Evet, çok değerlendirmek lazım. Başka yani o olayı bilsek. Evet. Ya bir Noel gösterisi ise eğer bu, evet, Noel için çok değişik bir olay olmuş. Enteresan. Mesela Seval Keskin diyor ki sade kalması ayrı bir güzel diyor. Bak işte dedim ya, burada bazen duygular değişiyor. Yani bazen renkli ve süslü yaptığın şeyler parçanın orijinindeki temizliği de yok edebiliyor. Bir sürü hikaye var. Mesela şey vardır yani, şu meşhur. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Neden çocuk şarkıları süssüzdür? Sadedir. Çünkü o sade ifadesi çok şey anlatır. La ra 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 ra. Veya işte tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurdunda, yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya, ormanlar yurdunda. Bu tür sistem, yani bu yapılanma aslında çok şeyi doğurur bize. Mesela şey Özgün, şunu düşün. Bir tane parça var ya, dur küt diye de gelmez şimdi. Geçenlerde de izlemiştik. Böyle yarı içinde çok özür dilerim ya, parçanın ismi. Neydi? Masal Perest miydi? Maya Perest. Bakın, Maya Perest, evet. Bakın Maya Perest'in şarkısı neydi abi? Yok bana bu cihanda bir yer, bana bu cihanda. Bu düzlük gerçekten ilahi bir his veriyor. Fakat ilahi hissi aslında çocuk şarkılarında da biz yakalıyoruz. Yani süssüzlük, sadelik çok derin bir duygu. Dikkat edin mesela Fazıl Say'ın Serenat Bağcan'la yaptığı albümler var. Aynı hissi taşır. Çok ilginç. Veya Fazıl Say'ın parçalarına bakın. Abi benim en sevdiğim mesela Hiroşima. La 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 kapılar. Dur şimdi onu bir açayım. Mesela müthiş bir şey. Bazen ifadeyi bu hale getirdiğiniz zaman inanılmaz ya, tüyler diken diken. Yani nasıl bir böyle bir şey insanın tüylerini diken diken der, değil mi? Oysa ki okuduğu şeyi çıkarın vokali. Taşlarım tutuştu önce. Tarararararara. Çok kolay bir melodi. Okuyuş çok kolay. Süs yok. Şov yapan bir şarkıcı yok. Ama korkunç bir ifade var. Yani nereye çevirmeye çalışıyorum? Süssüz kullandığınız şeyler aslında çok dramatik olabiliyor. Ne garip değil mi? Ya böyle üstüne süslüyorsun hani, al dur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim, doldur be. Böyle zırlaya zırlaya, yani ağlaya ağlaya ifade, kendinizi parçaladığınız şeyler bazen karşı tarafta bu kadar duygusal bir his yaratmayabiliyor. O da garip değil mi? Denge. Yani biz şarkı söylerken nerede kalabilirsin mesela? Çok sade kaldığın zaman da çok etkili olabiliyorsun. Bazen. Çok süslü olduğun zaman da çok etki alıyorsun. Nasıl diyeyim sana? Allah be, işte bu be falan, böyle bir coşku yaratıyorsun. Burada bir coşku yok. Kimse coşamıyor herhalde burada, değil mi? Ne acayip. İnanılmaz ya. İnanılmaz yani, böyle ciğerini söker. Bu ciğerini sökebiliyor.
Ya Sura İskenderli de söküyor. Hangisi yani? Söyleyin bir daha anmasın benim adımı. Söyleyin daha unutmadım yalanlarını falan. Nasıl olacak? Buradaki ama bu ağlak ifade yani parçanın bestesinde de var. Söyleyin yaş yere sakladım falan. Bu zaten parça ağlıyor. Fakat biri ciddi bir şekilde bunu yaptığı zaman hani acaba etkisi olur mu? Mesela o gruptan şunu isteyelim o zaman. Neydi o grubun adı? O gruptan şunu rica edelim. Bize efsane söyleyin parçasını da yapsınlar. Bakalım o donuk hal bizde nasıl bir etki yaratacak hiç bilmiyorum. Söyleyin bir daha almasın benim adımı. Etkili olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Hocam bir düşüncemi Lütfen. paylaşabilir miyim? Tabii ki. Şimdi şöyle, insanın her duygusunu yaşama ve anlatma şekli farklı olduğu için bence şarkılardaki o hüzün duygusunun yaşanış şekilleri ve anlatış şekilleri farklı olduğu için farklı bir şekilde işte ağlamaklı ifadenin bazen süslü anlatılması gerekebiliyor. Bazen durgun bir hüznün de daha yalın anlatılması gerekebiliyor gibi geliyor bana. Acaba şu var mı yani? Ben sadece şunu demeye çalışıyorum Ayşenur. Bu senin dediğinde haklısın. Fakat şöyle düşün. Acaba bizim çok iyi bildiğimiz bir süslü şarkı çok sade okunduğunda da bizde aynı etkiyi yaratır mı? Ben soruyu buradan alıyorum yani. Belki çünkü biz fazla süslüyoruz. Ya gereksiz ağlıyoruz anladın mı? Gereksiz böyle parçalıyoruz kendimizi. Belki öyle bir ifadeye gerek yok yani. Çok sade haliyle bile çok etkileyici olabilir. Belki daha karanlık olabiliyor parçalar. Bilmiyorum. Yani sonuçta biz bu şeyi seviyoruz ya. Biz yemeklerimize nasıl abi? Sen sade çorba gördün mü hiç? Ben sade bir mercimek alayım. Çok nadir. Yani acı var mı abi? Tuz var mı abi? Biraz karabiber alayım değil mi? Yok içine yağ tereyağı atayım mı? Biz sos severiz yani. Süs severiz. Hep karıştırmayı severiz. Biz öyle tad alıyoruz. Sade bir şeyden. Mesela ben salataya Özgün çok ilginç. Evet. İstanbul'da yaşarken salataya hiç şey koymazdım. Nar ekşisiydi, tereyağıydı bilmem. Hiç içimden gelmezdi. Ege'ye buraya bir geldim. Abi burada yani öyle bir şey ki zeytinyağı buranın doğası ya. Acayip yani. O zeytinyağı, nar ekşisi olmadan şimdi burada onu yiyemiyorum. Yani ben bölge değiştirince bile aynı ülkede farklı bir lezzete doğru geçmeye başladım. Öğrenerek. Ya biz süsü öğrenerek büyüyoruz ve acaba temeldeki şeyden çok mu uzak kalıyoruz? Sadece Mekan bunu. hocam bir de ya. Buyur. Mekan etkisi de var. Mekan Ben da az önce oraya ondan çağırıyor. işte bahsetmeye çalıştım. Evet, güzel. Mekanla müziğin ilişkisi çok acayip. Sizin yemekle ilişki gibi. Yani İstanbul'da farklı Hı? bünyenin istediği tatlarla, İzmir'de farklı tatlar Hı, almanızın sebebi de o. Mekan çok değiştiriyor insanı. güzel. Belki o kilisedeki performansı Taksim Meydanı'nda yapsanız aynı etkiyi yaratmayacak. Yaratmayacak. Okuyanda da, okuyucuda da. Çok ilginç. O zaman şöyle bir şey oluyor. Mekan, bölge, yapı, şekil bizim dinlediğimiz şeyin melodisini de değiştiriyor. Tamamen farklı bir şeye dönüştürüyor. O nedenle dediğin gibi çok ilginç bir hikaye. Yani grubu alıp başka bir yere götürdüğünde başka bir şeye dönüşebilir veya hiçbir şeye dönüşmeyebilir mi çıkıyor. Çok karmaşık ve çok deneysel bir şey aslında. Denenebilir. Güzel bir deneme. Ve grupla tanışalım. Hepsini deneyelim. Ne dersiniz? Güzel fikir. Çok keyifli olabilir. Peki